Bugün Motospeed'in V200 isimli G-Mic mouse'unu inceliyoruz. Please take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Merhaba arkadaşlar, ben Şahin. Bugün sizlerle beraber Motospeed'in V200 isimli G-Mic mouse'unu inceleyeceğiz. Bu ürünü bana Motospeed gönderdi. Motospeed'e de çok teşekkür ederim. Şu anda dünyada ve Türkiye'de ilk defa bu ürünü biz inceliyoruz. Dünyada da ilk bize gelenlerden olabilir bu ürün. Motospeed'e çok teşekkür ediyorum. Oradaki Alex abiye de çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir ürün gönderdikleri için, bana bu konuda yardımcı oldukları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu ürünü almak isterseniz açıklama kısmında resmi Motospeed mağazasından AliExpress'ten bu ürünü güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Videoda bunların diğer detaylarından, fiyatından falan bahsedeceğim arkadaşlar. Videolarımızı kapak resmini arkadaşlar RVR grafik hazırlıyor. Onlara da çok teşekkür ederim. Eğer siz de logolar, kapak resimleri ve benzeri şeyler hazırlatmak isterseniz onlara ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında onların ve benim Discord sunucum adresleri, linkleri hepsi var. Oradan gelebilirsiniz sunucumuza. RVR grafiğe de gelebilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet, ürünümüzün kutusuna bakacağız ama ilk önce bir ne kadar gümrük vergisi ödedim ve ürün bana kaç günde geldi ona bakacağız. Ben 16.49 lira gümrük vergisi ödedim gördüğünüz üzere. Şöyle bir poşette geldi ürün. Gayet güzel ama sonra kutumuz ise şöyle baloncuklu kaplı Motospeed damgalarının olduğu bir poşette geldi. Bence gayet güzel kullanışlı bir poşette geldi. Ürüne, kutusuna bir şey olmamıştı. Ve kaç günde geldi? Bayağı bir hızlı bir şekilde geldi. Normalde 18 ila 20 gün arasında gelen kargolar geliyordu bana. Bu ürün bana arkadaşlar 16 günde geldi. Evet, 15 ila 16 gün arasında geldi. 15 miydi 16 mıydı orasını tam hatırlamıyorum ama gerçekten çok hızlı bir şekilde geldi bence. Bayağı hızlı bir şekilde geldi. Siz de alırsanız hızlı bir şekilde ürün size gelecektir. Ürünümüzün o zaman kutusuna bakalım. Ön kısma mouse'umuz vurgulanmış, mouse'umuz konuşlandırılmış. Gayet güzel pembe rengi konuşlandırılmış. Bir rengi daha var. Videoda bahsedeceğiz bundan. Buraya Motospeed logosu vurgulanmış. Buraya RGB olduğu belirtilmiş. İşte V200 falan yazılmış, yan kısmı böyle. Diğer yan kısmı böyle. Altta da barkodlar var. Arka kısmında bu da mouse'un arkası, önü, yanları nasıl bunları göstermişler. Ve bu da farklı dilerde küçük bilgilendirmeler var. Ve bu da Türkçe'de var. Türkçe'nin olması gayet güzel ama bu Türkçe şöyle yazılmış. Yani bildiğim bunu çeviriden çevirmişler. Bakın ne yazmışlar biliyor musunuz? 20 milyon ömür mikro şarter. Yani ben bilmesem derim ki bu ne? Yani ne demek istiyorlar? Bayağı bir abartılmış bu Türkçe. Yani bir garip geldi bu Türkçe bana. Bildiğiniz bunu çeviriden çevirmişler. Evet, o zaman hızlı kutumuzu açalım. Evet, açtık. Şöyle bakıyorum. Böyle bir şey çıktı. Bu arkadaşlar hani bunların içinde mağazaları falan var. Yani Türkiye'deki gibi Vatan Mediamarkt gibi mağazaları var böyle Motospeed içinde. Oraya gidince garantisini böyle dolduruyorsunuz ama bu garanti bizim pek bir işimize yaramayacak çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ama siz eğer bir sorun yaşarsanız Motospeed'e ulaşabilirsiniz. AliExpress'ten size yardımcı olacaklardır ama ben garanti için kesin bir şey diyemeyeceğim. Bu onun için, bu bizi ilgilendirmez. Bu da bir tane kullanma kılavuzumuz var. Öyle şu an bir kullanma kılavuzu değil. Ürün hakkında kısa bilgiler var ve arasında gene Türkçe var ama Türkçe gene Türkçe gene bir garip. Bu lazım. Bundan bazı küçük bilgilere bakacağım, size okuyacağım, onların bilgileri bende yok. Onları da yapalım. Şimdi arkadaşlar ürünümüzün tasarımı baktığımızda bu tasarım gayet güzel. Zaten ben Logitech G102 ve A4 Tek'in bir mouse'una benziyor. Bu benim arkadaşım dedi A4 Tek'in mouse'una benziyor. Evet, A4 Tek'e ve Logitech G102'ye benzeyen bir tasarım var. Ben ne demiştim Transazol videomuzda? Ben bu Transazol'daki mouse'u çok beğendim. Sırf bunun için Logitech G102 bile alabilirim demiştim. Ve bu ürünü de çok beğendim. Çünkü o tasarıma yakın bir tasarım. Elime gerçekten güzel oturan bir ürün olduğunu söylemek istiyorum. Ben bayağı beğendim bu ürünü. Ve yani ben şu anlık pembe rengi var ama bu ürünün bir de mavi rengi var ama o mavi bana birazcık su yeşili gibi geldi. Hatta ekranda zaten siz resimde göreceksiniz. Ben ondan dolayı pembe aldım. Şimdi neden pembe aldım diyeceksiniz. Birincisi benim kardeşim pembe istedi çünkü o bir kız ve pembe ürün istiyordu, onun için aldım. İkincisi
Ben o maviyi beğenmedim. Su yeşili gibiydi ve biraz da pembe bir ürün deneyelim dedim. Bakalım pembe ışıklar nasıl gözüküyor, güzel mi pembe, bunu denemek istedim. Üçüncüsü, kanalımızda hiç kızlara yönelik ürün incelemedik. Tabii ki de inceledik ürünler ama hani biraz da kızlara yönelik olsun diye böyle bir ürün seçtim. Sebeplerim bunlardı ve biraz da pembe deneyelim dedim. Bence gayet güzel bir pembesi var ve kablosu da pembe. Bazı mouse'lar oluyor, örneğin beyaz oluyor veya farklı bir renk oluyor ama kablosu siyah oluyor. Ben bunu hiç sevmiyorum. Gördüğünüz gibi bu olsun, kablosu da pembe. Eğer bu siyah olsaydı ben eleştirirdim. Bence gayet güzel bir kablomuz var. USB kapakçımız var. Küçük ama güzel bir detay. Bu kısma Motospeed'in logosu konuşlandırılmış. Ben böyle küçük şeyleri seviyorum. Ürünümüz altın uçlu ama benim için çok da önemli değil, zaten biliyorsunuz. 1.7 metre uzunluğunda kumaş parakot bir kablo var. Bakın ben diğer Deluxe 700 videolarında demiştim. Deliksiz mouse'larda da parakot kablo olsun demiştim. Ve bu mouse'larda parakot kablo var. Deliksiz ve parakot kablo görmek beni çok mutlu etti. Uzunluk olarak eksi vereceğim. 1.7 metre tabii ki de kötü değil ama ben küçük bir eksi vermek istiyorum. 1.8 metre olmasını isterdim. Evet, kablomuz bence gayet güzel ama bu kabloya eksi vermek istediğim kısım bir tık kalın olduğu için benim şu Rampage halime oturmadı. Bir tık kalın, bir tık daha ince yapılabilirdi bu parakot kablo ama ben buna artı veririm. Şöyle buna da böyle elinizi gezdirin üzerinde. İçinden geçen o telleri rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Ben parakot kabloları çok seviyorum. Parakot kablo olmasına da artı verdim. Mouse'umuzun ağırlığımıza baktığımızda mouse'umuz arkadaşlar 135 gram yazıyor kullanım kılavuzlarında, ürün detaylarında ama bu ürün 135 gram değil. Kablosuyla beraber 135 gram sanırım. Çünkü benim yaptığım ölçümlerde kablosuyla beraber 135 grama yakın bir ağırlık verdi. Normal yaptığım mouse sadece ölçüsünde 89 ila 90 gram arasında değişen bir ağırlık verdi. Yani mouse 89 veya 90 gram, bu benim hassas ölçüm tartımda değişiyor. Bence gayet bayağı hafif. Çünkü ben bunu ilk elime aldığımda dedim bu 135 gram olamaz. Çünkü çok hafif. Sonra hassas ölçüm tartısıyla tarttım emin olmak için. Ve aynı Polo Smart'taki gibi bu da hafif çıktı. Polo Smart'ta da ağır gösteriyordu ama ben hassas ölçüm tartısında tarttığımda hafif çıktı. Bu da hafif çıktı. Bence 90 gram aldık. Çok yeterli bir ağırlık, bunu söylemek istiyorum. O tuşlarımıza bakalım arkadaşlar. Tuş olarak bu mouse'umuzda 10 tane tuş var. Şöyle mouse'un ön kısmında tam tamına 8 tane tuş var. Şu arka kısımda da 2 tane tuş var. Bunların hepsinin işleminden bahsedeceğim. Buradaki tuşların zaten hepsine alışıyoruz. DPI azaltma, DPI arttırma, yön tuşları falan. Buradaki tuşlar arkadaşlar, bu Fire Key tuşumuz örneğin oyundayız ve bir kere bastığımızda CS'deyiz örneğin. CS'de buna basıyorum. 3 kere ateş ediyor. Veya ben bunu Minecraft'ta çok işime yaradı bu. Minecraft'ta blok kırarken bana direkt basınca 3 kırdı ya blokları. Bayağı güzel. Ben çok beğendim. Çok da güzel bir tuş. Tabii siz bunu isterseniz yazılımla işlemini değiştireceksiniz. Yazılımdan da birazdan bahsedeceğim. Alttaki tuşlarımıza gelelim. Bu da arkadaşlar RGB renkleri değiştiren bir tane tuş var. Bence gayet güzel ve RGB renkleri de kapatabiliyoruz. Bunun olması neden güzel? Hemen bunu anlatayım. Örneğin bizim bilgisayarımız yazılımı desteklemiyordur veya yazılımı indirmek istemiyoruzdur. Veya PlayStation, Xbox'ta falan kullanacaksınız veya da Apple bir bilgisayarda kullanacaksınız. Bence bu çok güzel bir olay. Evet. Örneğin aldık şöyle kırmızı renkte ve scroll tuşuna basıp şu yön tuşuna basınca gördüğünüz gibi ışıklarımız değişiyor. Bu diğer modlar için de geçerli. Bence bunun olması da gayet güzel bir özellik. Çünkü yani yazılımı desteklemiyordur. Az önceki verdiğim örnekte gibi bence bunun olması da gayet güzel bir şey. Switchlerimize baktığımızda bu Omro Micro 20 milyon tıklamalık switchler kullanmış. Bence gayet güzel switchler. Omro'nun 20 milyon tıklamalık mikro switchleri ben gayet beğendim. Performansını, basımını, sesini falan beğendiğim switchler oldu. O zaman bu mouse'umuza bir ses testi yapalım. Evet, alttaki skadestlerinden bahsedelim. Ben bu skades performanslarını çok beğendim. Bir tane orta, 2 tane küçük olmasına rağmen skadesler bence hayli güzel işler çıkarttı. Orta veya küçük skadesler çok başarılı olmuyor ama ben bu skadeslerini çok beğendim. Çoğu büyük skadeslerini, hatta bazıları da kafa kafaya gidiyor. Yani büyük skadesler gibi iyi skadesler olduğunu söylemek istiyorum. Hatta bakın ama ne kadar anlayacaksınız bilmiyorum ama ben skades performansını nedense çok beğendim. Bence gayet güzel. Normalde küçük skadesler hiç iyi olmaz, kaydırması falan ama bu olsun skadesleri gayet iyi olmuş. Onu da söylemek istiyorum. Sensörümüze baktığımızda ürünümüzde PMW3325'inde bir sensör kullanılmış. Bu sensör gayet güzel. 100 IPS ve 20 G değerlerine sahip ve 1000 Hz ve organik olarak 5000 dpi'yi destekleyen bir sensör. Ürünümüz 5000 dpi ama yazılımı yüklerseniz yazılımsal olarak bu ürünümüz 10.000 dpi'ye kadar destekliyor. Yani 5000 dpi'miz organik,
5000 DPI'mizde yazılımsal. Minimum 200, maksimum 10.000 DPI'ye kadar ayarlayabiliyoruz ama kademe olarak şöyle ayarlıyoruz. Mesela 250 olmuyor, 300, 400, 100'er ayarlanan bir kadememiz var. Bence gayet güzel. Ben 800 kullanıyorum ve yani buradan rahatlıkla DPI ayarımızı da yapabiliyoruz. Onu da söylemek isterim. PMW'su için güzel ama benim burada küçük bir eleştirim olacak. Keşke bu ürünümüzde 200 TL olduğu için PMW 327 olabilirdi veya PMW 360. Çünkü bazı rakiplerinde PMW 327 ve PMW 360'lara göre bazı rakiplerinde de daha düşük sensör veya aynı sensörleri görebiliyoruz. Ama PMW 327 olabilirdi. Eksi vermiyorum ama olabilirdi diyorum. Bunu da söylemek istiyorum. RGB'lere baktığımızda arkadaşlar mouse'un etrafını çevrilen bir RGB LED'imiz var. Böyle gördüğünüz üzere RGB ledlerimiz mouse'un etrafını çevriliyor ve 16.8 milyon renklik RGB'yi destekliyor. Yani siz buna 16.8 milyon renk arasında istediğiniz rengi yazılımdan ayarlayabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani 16.8 milyon rengi bu kısımları ayarlayabiliyoruz ve üst kısmı da ayarlayabiliyoruz. Ama şöyle bir eksi vermek istiyorum. Bu Motospeed logosu ve scroll tuşumuz alttaki RGB'den bağımsız olarak yanıyor. Ama şöyle bir yani alttaki RGB'den bağımsız olarak yanıyor. Ben buna eksi veriyorum. Örneğin bak ben maviye 800 DPI atadığım için burası hep mavi yanıyor. Ama örneğin kırmızı 500 yanıyor. Bunlar yazılımdan tabii ki de ayarlanıyor. Sizin ayarladığınız DPI ve renge göre bu üst kısım yanıyor ve alttaki RGB ile maalesef uyumlu olmuyor. Burası yanıp sönüyor. Yani nefes alma modu şeklinde kendi kafasına göre yanıyor. Maalesef buraya herhangi bir ayarlama yapamıyoruz. Ben buna eksi veriyorum. Evet arkadaşlar o zaman mouse'umuzun RGB modlarına bakalım. Bakalım hangi RGB modları varmış yazılımdan falan. Hepsini RGB modlarını şimdi siz karanlık bir şekilde karanlıkta nasıl göründüğünü de göreceksiniz. Evet arkadaşlar RGB modlarımızı gördünüz. Şimdi ise arkadaşlar yazılımımıza gelelim. Bu yazılımı arkadaşlar internette bulamazsınız. Çünkü bulma şansınız yok. Ben çok araştırdım. Yani bunun yazılımını o kadar çok araştırdım ki ya bir sürü siteye girdim. Buna benzer buna benzer mouse'ların yazılımlarını denedim. Motospeed'in diğer mouse'ların yazılımlarını denedim. Farklı markaların yazılımlarını denedim. Üstündeki barkodları, QR kodları falan hepsini okuttum. Her yerde bu yazılımı aradım, bulamadım. Dedim ki bunun bir yazılımı var mı dedim. Hayır dedi, bunun bir yazılımı yok dedi. Ben dedim ki buna bir yazılım çıkacak mı? Buna bir yazılım yapacak mısınız dedim. Sonra da Alex abi dedi ki sen bana e-postanı ver, ben sana yazılımın linkini atacağım dedi. Herhalde bir yazılım yapıp bana attılar. Ben yazılım uyarlayıp buna atmışlar bana. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben açıklama kısmında bu yazılımın indirme linkini vereceğim arkadaşlar. Yazılımımız bence gayet güzel. Şöyle ön kısma mouse'umuz konuşlandırılmış. Bu da mouse'umuza hangi RGB mod olduğunu görebiliyoruz. Bence gayet güzel bu. Sonra işte DPI'mizi ayarlıyoruz. Minimum 200, maksimum 10.000. Işık modumuzu ayarlayabiliyoruz. Bir sürü ışık modları var. İşte hızlı, parlaklığı bunlar yazıyor. Mouse'un parametrelerini, mouse'un sensitivity'ni, scroll tuşunun hızını, kliklerin hızını bunları ayarlayabiliyoruz. Polyglide yani hertz ayarlayabiliyoruz. 1000 Hz tavsiye ediyorum. 1000 Hz olarak kullanın. Bildiğiniz halde. Tuşlarımızı atama yapabiliyoruz. Makro atayabiliyoruz. Profiller ayarlayabiliyoruz. Bunların hepsini bu yazılımdan ayarlayabiliyoruz. Bence yazılım gayet güzel. Genel ayarlarımızın hepsini bu yazılımdan yapabiliyoruz. Ayarlarımızı kaydedebiliyoruz da. Bence gayet güzel bir yazılım. Bunu da söylemek istiyorum. Mouse'umuzun artı ve eksilerini gelelim arkadaşlar. Mouse'umuzda benim eksi vermek istediğim noktalara bakalım. Geri kalan özelliklerde zaten artı olacaktır. Eksi vermek istediğim birinci şey bu Motospeed logosu ve scroll tuşundaki RGB'nin alttaki RGB ile uyumsuz olması. Keşke alttaki RGB ile Motospeed logosu ve scroll tuşundaki RGB ikinci eksimiz. Kablomuz 1.7 metre. 1.8 metre olabilirdi. Ben buna küçük bir eksi vermiştim. Kablomuz 1.7 metre olmalıydı bence. 1.7 metre kısa olmuş. 1.8 metre olmalıydı bence. Çok kısa olmamış ama 1.8 metre olmasını isterdim. Üçüncü eksimiz. Bu ne kadar eksidir? Ne kadar eksi olur bilmiyorum ama tersöre vermek istiyorum. 200 TL PMW 327 görmek isterdim ben veya PMW 360 görmek isterdim. Çünkü bazı rakipler bizlere bu sensörü verebiliyor. Bunda PMW 325 var. Gayet yeterli bir sensör ama PMW 327 veya PMW 360 olur biridir. Benim bunun dışında mouse'a pek de bir eksi vermek istediğim bir nokta yok. Eğer sizin mouse hakkında merak ettiğiniz bir sorunuz varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu ürünü açıklama kısmındaki linkten 200 TL Motospeed'in resmi AliExpress mağazasından satın alabilirsiniz. Güvenilir mi güvenilmez mi konusunda ise arkadaşlar güvenilirdir. Motospeed biz zaten size bunu resmi olarak Motospeed gönderecektir. Ondan dolayı güvenilir. Hani Çin'den geliyor, kayboluyor, dünyanın bir ucundan kargo mu getireceğiz falan demeyin. Gayet hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde kargo sizlere geliyor. Bana 15 ila 16 gün arasında gelmişti. Tam hatırlamıyorum onu. Sanırım 15'ti ama gayet hızlı
hızlı bir şekilde geldi. Yurt dışına göre bu sayılar gerçekten çok iyi sayılar. Bunu da söylemek istiyorum. Yani ürün size hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde gelecektir. Bunu da söylemek istiyorum. Ama hayır ben Motospeed V200 almayacağım. Başka Motospeed ürünleri alacağım diyorsa Motospeed'in resmi AliExpress mağazasının linki açıklama kısmında olacak. Oradan farklı Motospeed ürünleri alabilirsiniz. Farklı Motospeed ürünleri var. Motospeed'in klavye, mouse, kulaklıkları falan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Çok güzel ürünler var. İnşallah biz de o ürünleri inceleyeceğiz. İnşallah inceleme fırsatım olur ürünleri de. O ürünleri de gerçekten güzel fiyatlara alabilirsiniz. Bazılarının fiyatları çok güzel. Onlara bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Like'lar çok az geliyor arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Videoları beğenirseniz like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Like ve aboneler çok az. İzlenmeler gayet iyi ama like ve aboneler gerçekten çok az. Like ve abonelerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.